Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Benim keyfim çok şükür yerinde. Umarım sizler de iyisinizdir. Yeni aboneler de gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmişler. Beğeni ve yorum yapan ve abone olan arkadaşlara da teşekkür ederim şimdiden. Ve size bugün ben mum çiçeği ile geldim. Mum çiçeğinin bakımından bahsedeceğim. Mum çiçeği ne ister bilgi vereceğim. Ve mum çiçeği nasıl çoğaltılır onu göstereceğim size. Burada da zaten budadıklarım var. Şöyle göstereyim. İçeride anne olan mum çiçeğim de var arkadaşlar. Videonun sonunda size onu da göstereceğim. Ve hemen bakın bilgisine geçelim. Arkadaşlar anne mum çiçeğim içeride ama burada çekim yapmak istedim. Çünkü dikim de yapacağız hep birlikte. O yüzden bu mum çiçeğiyle bakım bilgisi vereceğim. Hep söylüyorum birinci kural konumu diye. Çünkü bir çiçek eve geldiğinde ilk olarak konumlandırdığınız yer önemli. Neden? Çiçek yerini sevmezse ne yaparsanız yapın gelişmez ve daha sonra hastalıklar başlar ve sonra da çiçeğinizi kaybedersiniz. O yüzden konumunu iyi bilmeniz gerekiyor. Mum çiçekleri de arkadaşlar çok yoğun güneşten hoşlanmaz. Yani yakıcı bir güneş almayacağı bir yere konumlandırıyoruz. Bu nasıl olabilir? Perde arkası güneş aslında çok güzel oluyor. Ya da sabah böyle gelgeç bir güneş, bir de akşam gelgeç güneş alması yeterli. Sakın yakıcı güneşe maruz bırakmayın, hoşlanmaz. Bu arada nemi de sever. Çok güneşten hoşlanmadığı gibi arada yapraklarına böyle haftada bir de su fısfıslayabilirsiniz. Çünkü şu gözeneklerinin neme ihtiyacı var. Şimdi zaten su bilgisinde de bahsedeceğim yine. Ama konumu bu şekilde arkadaşlar. Hafif bir güneş alabileceği, yakmayacak bir güneş, yani güneşin ışığını bol alabileceği bir yer onlar için yeterli. Gelelim sulamasına arkadaşlar. Sulaması da yine toprak kurudukça, hep söylüyorum, toprağını lütfen kontrol edin, sulayın. Yani size 2 günde bir sulayın, 3 günde bir sulayın diyenlere itibar etmeyin. Toprak kontrolsüz sulanmaz. Çünkü toprağın durumuna göre, çiçeği konumlandırdığınız yere göre, büyüklüğüne göre su ihtiyacı değişir. Gün meftunu yok. Toprağı kontrol ediyoruz. Kurumuşsa sulamasını gerçekleştiriyoruz ve tabakta su bırakmıyoruz. Çünkü tabakta bıraktığınız su yukarıya doğru zaten çekecek, hep nemli kalacak ve bu defa da mantar hastalığı, unlu bit olacak. Unlu bit de çok sever bunu. Sakın öyle bir şey yapmayın. Bir de bu tropikal bir bitki olduğu için şu dallarda bakın gözenekler vardır, büyütenler bilir. Haftada bir, çok değil ama böyle hafif bir nem, su fısfıslayabilirsiniz. Sever su fısfıslanmasını, sulanması ve ihtiyacı da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim toprağına arkadaşlar. Toprak çok ayırt etmeyen bir tür. Kırmızı bahçe toprağına da dikebilirsiniz. Evet, torfa da dikebilirsiniz. Ama en güzeli bahçe toprağı ve torf karışımı ve içine koyun gübresi koymanız vitamin açısından. O yoksa solucan gübresi de olur. Çünkü vitamini seviyorlar arkadaşlar. Asitik içeren vitaminler, çiçek açtırıcı vitaminler de olur. 3 ayda bir uygulayabilirsiniz. Sıvı genel vitaminler satılıyor her yerde. Kendi uyguladığınız vitaminler eksik ya da fazla gelip zarar verebilir. En güzeli dışarıdan sağlam ama güvenilir bir yerden sıvı genel vitamin alıp onlara vitaminler vermek. Toprağı da bu şekilde arkadaşlar. Yani kırmızı bahçe toprağı ve torf ve koyun gübresi ya da solucan gübresi kullanabilirsiniz. Gelelim çoğaltımına. Çoğaltım arkadaşlar görüyorsunuz bunlar benim ürettiğim mum çiçekleri. Daldan da üretim yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim, zaten köklenmişler. Bunların hepsi köklenmiş şu an. Bakın ne güzel köklenmiş durumda. Suda köklendirdim. Daldan direkt dikebilirsiniz ya da böyle köklendirip garantiye de alabilirsiniz. Suda beklettim. 20-25 günde bu hale geliyor arkadaşlar zaten. Bir de yapraktan var. Size onu da göstereceğim. Arkadaşlar yapraktan da köklendirdim. Yapraktan da çok güzel kökleniyor ama şöyle bir durum var. Çok geç büyüyecek bunlar küçük oldukları için. Ama yaprağı kopmuş bir mum çiçeğiniz varsa atmayın. Saksının bir tarafına dikin. Zaten böyle tekrar yeşerecektir ve yeni mum çiçeğiniz olacaktır. Çoğaltımı da bu şekilde arkadaşlar. Suda çoğalttım ben. 20-25 günde zaten suda köklendirebiliyorsunuz. Ama direkt dikim de sağlayabilirsiniz. Toprağa direkt diktiğinizde de suyunu da düzenli verdiğinizde de yine köklenecektir.
Evet arkadaşlar, size bakımından bahsettim. Konumu, sulaması, toprağı, nasıl çoğaltıldığı ve şimdi de çoğaltmış olduğum çiçekleri nasıl dikeceğimizi göstereceğim size. Hemen malzemeleri de göstereyim. Şöyle toprağımı göstereyim. Anlattığım şekil benim toprak arkadaşlar. Kırmızı bahçe toprağı, torf ve perlit karışımlı. Ondan sonra saksılarımız burada malzeme olarak. Can suyumuz burada. Ve tabii bir de elleri hassas olanlar, toprakla çok uğraşanlar için eldiven. Çünkü ben çok uğraştığım için ellerim çok hassas, rahatsız oluyor. O yüzden eldiven de bulundurdum ve hemen dikime geçelim. Arkadaşlar toprağım hazır. Karıştırdım. Güzelce perlikli toprak bu. Kırmızı şöyle göstereyim. Koyun gübresi, kırmızı toprak, torf ve biraz perlit var içerisinde. Çabuk köklenmesi için biraz torf ve perlit de ekledim. Koyun gübresi de zaten gübreyi sevdiğini az önce söylemiştim. Ya da solucan gübreniz varsa solucan gübresi de ekleyebilirsiniz. Saksıları da göstereceğim arkadaşlar. Çiçek ne kadar küçükse dikeceğiniz, şöyle göstereyim. Şu boyutta mesela bir mum çiçeği. Bu mum çiçeği bu boyut saksı için uygun. Bu boyut saksıya dikeceğiz. Diğerlerini de göstereyim. Yani çiçeğin boyutuna göre saksı seçimini yapıyorsunuz. Şu boydaki bir saksıya da şöyle göstereyim. Şuradan çıkartabilirsem. Bu boyut saksıya da şu boyutta bir mum çiçeği dikebilirsiniz. Yani çiçek boyutuna göre saksı seçimi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok büyüğü de daha büyüğüne geçireceğiz. Hemen bir tane de dikim örneği göstereceğim size. Önce yarıya kadar dolduruyoruz saksımızı. Görüyorsunuz yarıya kadar doldurdum. Ve şu mum çiçeğimizi alıyoruz. Dibine kadar yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra toprağımızı ekliyoruz. Ve mum çiçeğimiz dikildi, hazır. Bir tane daha dikeyim şu hazırladığımı ve zaten çok bende bugün dikimle geçecek vaktim. Ama bu videoyu da size çekmeden yapamadım, bilgi amaçlı. Şöyle yine aldım arkadaşlar, bakın. Derin bir şekilde dikiyoruz ve yine toprağımızı ekliyoruz. Evet, bu da hazır arkadaşlar. Bakın diktik ve buna da bir çöple destek vermeniz gerekiyor ama bir çöple desteklediğinizde dikine bu şekilde sarmaşık olarak büyüyecektir. Onu da sonra yapacağım yine. Tabi bunları diktikten sonra bir de can suyu veriyoruz. Şöyle de göstereyim. Can suyunu da gezdirdikten sonra arkadaşlar güneş almayan, sadece ışık alabileceği bir yere çoğalttığımız mum çiçeklerimizi yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bilgim dahilinde size bakım bilgisini ve çoğaltım bilgisini vermek istedim. Umarım faydalı olmuşumdur. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Sizlerin de böyle sağlıkla büyüyen bol çiçekli bitkileri olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Arkadaşlar videonun sonunda anne mum çiçeğini göstereceğimi söylemiştim. Şöyle size göstereyim nasıl sardırdığımı, tavana doğru çıkıyor. O çoğalttığım yavrular bundan budadığım yavrular. Budanma zamanı gelmişti zaten. Kocaman görüyorsunuz. Bu arada bir bilgi daha vermek istiyorum. Bunlar budanmayı sever, budayın ama bir de çiçek açtığında o çiçek dalları kalacaktır çiçeğe geçtiğinde. O dalları koparmayın arkadaşlar. O dallardan tekrar çiçeklenecektir mum çiçekleriniz. Gördüğünüz gibi bu da çok sağlıklı. Sizlerin de böyle sağlıkla büyüyen mum çiçekleri olsun.